32. söz. Şu söz 3 mevkıftır. 22. sözün 8. lemasını izah eden bir zeyildir. Mevcudat-ı alem, vahdaniyete şehadet ettikleri 55 lisandan ki, Katre Risalesinde onlara işaret edilmiş, birinci lisanına bir tefsirdir. Ve لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ayetinin pek çok hakaikından temsil libası giydirilmiş bir hakikattır. Birinci mevkıf. Bismillahirrahmanirrahim. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَر۪يكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُم۪يتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ وَاِلَيْهِ الْمَص۪يرُ. Bir Ramazan gecesinde, şu kelam-ı tevhidinin 11 cümlesinin her birinde birer tevhid mertebesi ve birer müjde bulunduğunu ve o mertebelerden yalnız la şerike leh'deki manayı, basit avamın fehmine gelecek bir muhavere-i temsiliye ve bir münazara-i faraziye tarzında ve lisan-ı hali, lisan-ı kal suretinde söylemiştim. Bana hizmet eden kıymetdar kardeşlerimin ve mescid arkadaşlarımın arzuları ve istemeleri üzerine o muhavereyi yazıyorum. Şöyle ki, bütün tabiatperest, esbabperest ve müşrik gibi umum enva ehli şirkin ve küfrün ve dalaletin tevehhüm ettikleri şeriklerin namına bir şahıs farz ediyoruz ki, o şahs-ı farazi, mevcudat-ı alemden bir şeye Rab olmak istiyor ve hakiki malik olmak dava etmektedir. İşte o müddei, evvela mevcudatın en küçüğü olan bir zerreye rast gelir. Ona Rab ve hakiki malik olmakta olduğunu, zerreye tabiat lisanı ile, felsefe diliyle söyler. O zerre dahi, hakikat lisanı ile ve hikmet-i Rabbani diliyle der ki, ben hadsiz vazifeleri görüyorum. Ayrı ayrı her masnuğa girip işliyorum. Bütün o vezaifi bana gördürecek, sende ilim ve kudret varsa, hem benim gibi hadlü hesaba gelmeyen zerrat içinde beraber gezip, haşiye, evet, müteharrik her bir şey, zerrattan seyyarata kadar, kendilerinde olan sikke-i samediyet ile vahdeti gösterdikleri gibi, harekatlarıyla dahi, gezdikleri bütün yerleri vahdet namına zapt ederler. Kendi malikinin mülküne idhal ederler. Hareket etmeyen masnuat ise, nebatattan nücum-u sevabite kadar birer mührü vahdaniyet hükmündedirler ki, bulunduğu mekanı kendi saniyinin mektubu olduğunu gösterirler. Demek her bir nebat, her bir meyve, birer mührü vahdaniyet, birer sikke-i vahdettirler ki, mekanlarını ve vatanlarını vahdet namına sanilerinin mektubu olduğunu gösterirler. Elhasıl her bir şey hareketiyle bütün eşyayı vahdet namına zapt eder. Demek bütün yıldızları elinde tutmayan bir tek zerreye Rab olamaz. İş görüyoruz. Eğer bütün emsalim o zerreleri de istihdam edip emir tahtına alacak bir hüküm ve iktidar sende varsa, hem kemali intizam ile cüz olduğum mevcutlara, mesela kandaki küreyvat-ı hamraya hakiki malik ve mutasarrıf olabilirsen, bana Rab olmak dava et. Beni Cenab-ı Hak'tan başkasına isnat et. Yoksa sus. Hem bana Rab olamadığın gibi müdahale dahi edemezsin. Çünkü vezaifimizde ve harekatımızda o kadar mükemmel bir intizam var ki, nihayetsiz bir hikmet ve muhit bir ilim sahibi olmayan bize parmak karıştıramaz. Eğer karışsa karıştıracak. Halbuki senin gibi camit, aciz ve kör ve iki eli tesadüf ve tabiat gibi iki körün elinde olan bir şahıs, hiçbir cihette parmak uzatamaz. O müddei, maddiyunların dedikleri gibi dedi ki, öyle ise sen kendi kendine malik ol. Neden başkasının hesabına çalışmasını söylüyorsun? Zerre ona cevaben der, eğer güneş gibi bir dimağım ve ziyası gibi ihatalı bir ilmim ve harareti gibi şumullü bir kudretim
ve ziyasındaki 7 renk gibi muhit duygularım ve gezdiğim her yere ve işlediğim her mevcuda müteveccih birer yüzüm ve bakar birer gözüm ve geçer birer sözüm bulunsaydı, belki senin gibi ahmaklık edip kendi kendime malik olduğumu dava ederdim. Haydi defol git, sen benden iş bulamazsın. İşte şeriklerin vekili, zerreden meyus olunca, Küreyvat-ı Hamra'dan iş bulacağım diye, kandaki bir Küreyvat-ı Hamra'ya rast gelir. Ona esbab namına ve tabiat ve felsefe lisanı ile der ki, ben sana Rab ve Malikim. O Küreyvat-ı Hamra, yani yuvarlak kırmızı mevcut, ona hakikat lisanı ile ve hikmet-i ilahiye dili ile der, ben yalnız değilim. Eğer sikkemiz ve memuriyetimiz ve nizamatımız bir olan kan ordusundaki bütün emsalime malik olabilirsen, hem gezdiğimiz ve kemali hikmetle istihdam olunduğumuz bütün hüceyrat-ı bedene malik olacak bir dakik hikmet ve azim kudret sende varsa göster ve gösterebilirsen belki senin davanda bir mana bulunabilir. Halbuki senin gibi sersem ve senin elindeki sağır tabiat ve kör kuvvetle değil malik olmak, belki zerre miktar karışamazsın. Çünkü bizdeki intizam o kadar mükemmeldir ki, ancak her şeyi görür ve işitir ve bilir ve yapar bir zat bize hükmedebilir. Öyleyse sus, vazifem o kadar mühim ve intizam o kadar mükemmeldir ki, senin ile senin böyle karma karışık sözlerine cevap vermeye vaktim yok der, onu tard eder. Sonra onu kandıramadığı için o müddeyi gider, bedendeki hücre tabir ettikleri menzilciye rast gelir. Felsefe ve tabiat lisanı ile der, zerreye ve Küreyvat-ı Hamra'ya söz anlattıramadım, belki sen sözümü anlarsın. Çünkü sen gayet küçük bir menzil gibi birkaç şeyden yapılmışsın. Öyleyse ben seni yapabilirim. Sen benim masnuum ve hakiki mülküm ol der. O hücre ona cevaben hikmet ve hakikat lisanı ile der ki, ben çendan küçücük bir şeyim. Fakat pek büyük vazifelerim, pek ince münasebetlerim ve bedenin bütün hüceyratına ve heyeti mecmuasına bağlı alakalarım var. Ez cümle, evride ve şerayın damarlarına ve hassase ve muharrike asaplarına ve cazibe, dafia, müvellide, musavvire gibi kuvvelere karşı derin ve mükemmel vazifelerim var. Eğer bütün bedeni, bütün damar ve asap ve kuvveleri teşkil ve tanzim ve istihdam edecek bir kudret ve ilim sende varsa ve benim emsalim ve sanatça ve keyfiyetçe birbirimizin kardeşi olan bütün hüceyrat-ı bedeniyeye tasarruf edecek nafiz bir kudret, şamil bir hikmet sende varsa göster, sonra ben seni yapabilirim diye dava et. Yoksa haydi git, Küreyvat-ı Hamra bana erzak getiriyorlar, Küreyvat-ı Beyza da bana hücum eden hastalıklara mukabele ediyorlar. İşim var, beni meşgul etme. Hem senin gibi aciz, camit, sağır, kör bir şey bize hiçbir cihetle karışamaz. Çünkü bizde o derece ince ve nazik ve mükemmel bir intizam var ki, haşiye, Sani Hakim, bedeni insanı gayet muntazam bir şehir hükmünde halk etmiştir. Damarların bir kısmı telgraf ve telefon vazifesini görür. Bir kısmı da çeşmelerin boruları hükmünde ab-ı hayat olan kanın cevelanına medardırlar. Kan ise içinde 2 kısım küreyvat halk edilmiş. Bir kısmı Küreyvat-ı Hamra tabir edilir ki, bedenin hücrelerine erzak dağıtıyor ve bir kanunu ilahi ile hücrelere erzak yetiştiriyor. Tüccar ve erzak memurları gibi. Diğer kısmı Küreyvat-ı Beyza'dırlar ki, ötekilere nispeten ekalliyettedirler. Vazifeleri hastalık gibi düşmanlara karşı asker gibi müdafaadır ki, ne vakit müdafaaya girseler, Mevlevi gibi 2 hareketi devriye ile süratli bir vaziyeti acibe alırlar. Kanın heyeti mecmuası ise 2 vazife-i umumiyesi var. Biri, bedendeki hüceyratın tahribatını tamir etmek, diğeri,
hüceyratın enkazlarını toplayıp bedeni temizlemektir. Evride ve şerayin namında iki kısım damarlar var ki, biri safi kanı getirir, dağıtır, safi kanın mecralarıdır. Diğer kısmı, enkazı toplayan bulanık kanın mecrasıdır ki, şu ikinci ise kanı re'e denilen nefesin geldiği yere getirirler. Sani Hakim, havada iki unsur halk etmiştir. Biri azot, biri müvellidül humuza, müvellidül humuza ise, nefes içinde kana temas ettiği vakit, kanı telvis eden karbon unsuru kesifini kehribar gibi kendine çeker. İkisi imtizac eder. Buhari, hamızı karbon denilen semli havai bir maddeye inkılap ettirir. Hem harareti gariziyeyi temin eder, hem kanı tasfiye eder. Çünkü Sani Hakim, fenni kimyada aşk-ı kimyevi tabir edilen bir münasebet-i şedideyi müvellidül humuza ile karbona vermiş ki, o iki unsur birbirine yakın olduğu vakit, o kanunu ilahi ile o iki unsur imtizaç ederler. Fennen sabittir ki, imtizaçtan hararet hasıl olur. Çünkü imtizaç bir nevi ihtiraktır. Şu sırrın hikmeti şudur ki, o iki unsurun her birisinin zerrelerinin ayrı ayrı hareketleri var. İmtizaç vaktinde her iki zerre, yani onun zerresi, bunun zerresiyle imtizaç eder, bir tek hareketle hareket eder. Bir hareket muallak kalır. Çünkü imtizaçtan evvel iki hareket idi. Şimdi iki zerre bir oldu. Her iki zerre, bir zerre hükmünde bir hareket aldı. Diğer hareket, Sani Hakim'in bir kanunu ile hararete inkılap eder. Zaten hareket, harareti tevlit eder, bir kanunu mukarreredir. İşte bu sırra binaen, bedeni insanideki harareti gariziye, bu imtizacı kimyeviye ile temin edildiği gibi, kandaki karbon alındığı için, kan dahi safi olur. İşte nefes dahile girdiği vakit, vücudun hem ab-ı hayatını temizliyor, hem nar hayatı işal ediyor. Çıktığı vakit ağızda, mucizat-ı kudret-i ilahiye olan kelime meyvelerini veriyor. Fesubhane men tehayyara fi sun'ihil ukul. Eğer bize hükmeden bir hakîm-i mutlak ve kadir-i mutlak ve alim-i mutlak olmazsa, intizamımız bozulur, nizamımız karışır. Sonra o müddei, onda da meyus oldu. Bir insanın bedeline rast gelir, yine kör tabiat ve serseri felsefe lisanı ile, tabiiyyûnun dedikleri gibi der ki, sen benimsin, seni yapan benim veya sende hissem var. Cevaben o bedeni insani, hakikat ve hikmet diliyle ve intizamının lisan-ı haliyle der ki, eğer bütün emsalim ve yüzümüzdeki sikke-i kudret ve turra-i fıtrat bir olan bütün insanların bedenlerine hakiki mutasarrıf olacak bir kudret ve ilim sende varsa, hem sudan ve havadan tut, ta nebatat ve hayvanata kadar benim erzakımın mahzenlerine malik olacak bir servetin ve bir hakimiyetin varsa, hem ben kılıf olduğum gayet geniş ve yüksek olan ruh, kalp, akıl gibi letaif-i maneviyeyi benim gibi dar, süfli bir zarfta yerleştirerek, kemali hikmet ile istihdam edip, ibadet ettirecek sende nihayetsiz bir kudret, hadsiz bir hikmet varsa göster, sonra ben seni yaptım de, yoksa sus. Hem bendeki intizam-ı ekmelin şehadetiyle ve yüzümdeki sikke-i vahdetin delaletiyle, benim sanim her şeye kadir, her şeye alim, her şeyi görür ve her şeyi işitir bir zattır. Senin gibi sersem, acizin parmağı, onun sanatına karışamaz, zerre miktar müdahale edemez. O şeriklerin vekili, bedende dahi parmak karıştıracak yer bulamaz. Gider, insanın nev'ine rast gelir. Kalbinden der ki, belki bu dağınık, karma karışık olan cemaat içinde, şeytan, onların ef'ali ihtiyariye ve içtimaiyelerine karıştığı gibi, belki ben de ahvali vücudiye ve fıtriyelerine karışabileceğim ve parmak karıştıracak bir yer bulacağım. Ve onda bir yer bulup beni tard eden bedene ve
beden hücresine hükmümü icra ederim. Onun için beşerin nev'ine yine sağır tabiat ve sersem felsefe lisanıyla der ki, siz çok karışık bir şey görünüyorsunuz. Ben size Rab ve Malik'im veyahut hissedarım der. O vakit nevi insan, hak ve hakikat lisanıyla, hikmet ve intizamın diliyle der ki, eğer bütün küre-i arza giydirilen ve nev'imiz gibi bütün hayvanat ve nebatatın yüzler bin envaından, rengarenk atkı ve iplerden kemali hikmetle dokunan ve dikilen gömleği ve yeryüzüne serilen ve yüz binler zihayat envaından nesc olunan ve gayet nakışlı bir surette icat edilen haliçeyi yapacak ve her vakit kemali hikmetle tecdid edip tazelendirecek bir kudret ve hikmet sende varsa, hem eğer biz meyve olduğumuz küre-i arza ve çekirdek olduğumuz aleme tasarruf edecek ve hayatımıza lazım maddeleri mizan-ı hikmetle aktar-ı alemden bize gönderecek bir muhit kudret ve şamil bir hikmet sende varsa ve yüzümüzdeki sikke-i kudret bir olan bütün gitmiş ve gelecek emsalimizi icat edecek bir iktidar sende varsa, belki bana rububiyet dava edebilirsin. Yoksa haydi sus. Benim nev'imdeki karma karışıklığa bakıp parmak karıştırabilirim deme. Çünkü intizam mükemmeldir. O karma karışık zannettiğin vaziyetler, kudretin kader kitabına göre kemali intizam ile bir istinsahtır. Çünkü bizden çok aşağı olan ve bizim taht-ı nezaretimizde bulunan hayvanat ve nebatatın kemali intizamları gösteriyor ki, bizdeki karışıklıklar bir nevi kitabettir. Hiç mümkün müdür ki, bir haliçenin her tarafına yayılan bir atkı ipini sanatkârane yerleştiren, haliçenin ustasından başkası olsun. Hem bir meyvenin mucidi, ağacının mucidinden başkası olsun. Hem çekirdeği icat eden, çekirdekli cismin saniinden başkası olsun. Hem gözün kördür, yüzümdeki mucizatı kudreti, mahiyetimizdeki havarık-ı fıtratı görmüyorsun. Eğer görsen anlarsın ki, benim saniim, öyle bir zattır ki, hiçbir şey ondan gizlenemez. Hiçbir şey ona nazlanıp ağır gelemez. Yıldızlar, zerreler kadar ona kolay gelir. Bir baharı bir çiçek kadar suhuletle icat eder. Koca kainatın fihristesini, kemali intizamla benim mahiyetimde derceden bir zattır. Böyle bir zatın sanatına, senin gibi camit, aciz ve kör, sağır parmak karıştırabilir mi? Öyleyse sus, defol git, der onu tard eder. Sonra o müddeyi gider, zeminin yüzüne serilen geniş haliçeye ve zemine giydirilen gayet müzeyyen ve münakkaş gömleğe esbab namına ve tabiat lisanı ile ve felsefe diliyle der ki, sende tasarruf edebilirim ve sana malikim veya sende hissem var diye dava eder. O vakit o gömlek, haşiye, fakat şu haliçe hem hayattardır hem imtizamlı bir ihtizazdadır. Her vakit nakışları kemali hikmet ve intizam ile tebeddül eder. Ta ki nessacının muhtelif cilve-i esmasını ayrı ayrı göstersin. O haliçe, hak ve hakikat namına, lisan-ı hikmetle o müddeiye der ki, eğer seneler, karınlar adedince yere giydirilip, sonra intizam ile çıkarılıp geçmiş zamanın ipine asılan ve yeniden giydirilecek ve kemali intizam ile kader dairesinde programları ve biçimleri çizilen ve tayin olunan ve gelecek zamanın şeridine takılan ve intizamlı ve hikmetli ayrı ayrı nakışları bulunan bütün gömlekleri, haliçeleri dokuyacak, icat edecek kudret ve sanat sende varsa, hem hilkat-ı arzdan ta harab-ı arza kadar, belki ezelden ebede kadar ulaşacak, hikmetli, kudretli iki manevi elin varsa ve bütün atkılarımdaki bütün fertleri icat edecek, kemal-i intizam ve hikmetle tamir ve tecdid edecek sende bir iktidar ve hikmet varsa, hem bizim modelimiz ve bizi giyen ve bizi kendine peçe ve çarşaf yapan küre-i arzı elinde tutup mucit olabilirsen, bana rububiyet dava et. Yoksa haydi dışarıya, bu yerde yer bulamazsın.
Hem bizde öyle bir sikke-i vahdet ve öyle bir turray ehadiyet vardır ki, bütün kainat kabza-i tasarrufunda olmayan ve bütün eşyayı, bütün şuunatıyla birden görmeyen ve nihayetsiz işleri beraber yapamayan ve her yerde hazır ve nazır bulunmayan ve mekandan münezzeh olmayan ve nihayetsiz hikmet ve ilim ve kudrete malik olmayan bize sahip olamaz ve müdahale edemez. Sonra o müddeyi gider, belki küre-i arzı kandırıp orada bir yer bulurum der. Gider, küre-i arza yine esbab namına ve tabiat lisanı ile der ki, Haşiye 1, elhasıl zerre o müddeiyi Küreyvat-ı Hamra'ya havale eder. Küreyvat-ı Hamra onu hücreye, hücre dahi bedeni insana, bedeni insan ise nev-i insana, nev-i insan onu zihayat envaından dokunan arzın gömleğine, arzın gömleği dahi küre-i arza, küre-i arz onu güneşe, güneş ise bütün yıldızlara havale eder. Her biri der, git benden yukarıdakini zapt edebilirsen sonra gel benim zaptıma çalış. Eğer onu mağlup etmezsen beni ele geçiremezsin. Demek bütün yıldızlara sözünü geçiremeyen bir tek zerreye rububiyetini dinletemez. Böyle serseri gezdiğinden sahipsiz olduğunu gösteriyorsun. Öyleyse sen benim olabilirsin. O vakit küre-i arz hak namına ve hakikat diliyle gök gürültüsü gibi bir sada ile ona der ki, halt etme, ben nasıl serseri, sahipsiz olabilirim? Benim elbisemi ve elbisemin içindeki en küçük bir noktayı, bir ipi intizamsız bulmuş musun ve hikmetsiz ve sanatsız görmüş müsün ki, bana sahipsiz, serseri dersin? Eğer hareket-i seneviyem ile takriben 25.000 senelik Haşiye 2, bir dairenin takriben nısfı kutru 180 milyon kilometre olsa, o daire kendisi takriben 25.000 senelik mesafe olur. Bir mesafede, bir senede gezdiğim ve kemali mizan ve hikmetle vazife-i hizmetimi gördüğüm o daire-i azimeye hakiki malik olabilirsen ve kardeşlerim ve benim gibi vazifedar olan 10 seyyareye ve gezdikleri bütün dairelere ve bizim imamımız ve biz onunla bağlı ve cazibe-i rahmetle ona takılı olduğumuz güneşi icat edip yerleştirecek ve sapan taşı gibi beni ve seyyarat yıldızları ona bağlayacak ve kemali intizam ve hikmetle döndürüp istihdam edecek bir nihayetsiz hikmet ve nihayetsiz kudret sende varsa, bana rububiyet dava et. Yoksa haydi cehennem ol git. Benim işim var, vazifeme gidiyorum. Hem bizlerdeki haşmetli intizamat ve dehşetli harekat ve hikmetli teshirat gösteriyor ki, bizim ustamız öyle bir zattır ki, bütün mevcudat, zerrelerden yıldızlara ve güneşlere kadar, emir nefer hükmünde ona muti ve musahhardırlar. Bir ağacı meyveleriyle tanzim ve tezyin ettiği gibi, kolayca güneşi seyyaratla tanzim eder bir Hakim-i Zülcelal ve Hakim-i Mutlak'tır. Sonra o müddei, yerde yer bulamadığı için gider güneşe. Kalbinden der ki, bu çok büyük bir şeydir. Belki içinde bir delik bulup, bir yol açarım. Yeri de musahhar ederim. Güneşe şirk namına ve şeytanlaşmış felsefe lisanı ile mecusilerin dedikleri gibi der ki, sen bir sultansın, kendi kendine maliksin, istediğin gibi tasarruf edersin. Güneş ise hak namına ve hakikat lisanı ile ve hikmet-i ilahiye diliyle ona der, haşa, 100.000 defa haşa ve kella, ben musahhar bir memurum. Seyyidimin misafirhanesinde bir mumdarım. Bir sineğe, belki bir sineğin kanadına dahi hakiki malik olamam. Çünkü sineğin vücudunda öyle manevi cevherler ve göz, kulak gibi antika sanatlar var ki, benim dükkanımda yok. Daire-i iktidarımın haricindedir der, müddeiyi tekdir eder. Sonra o müddei döner, firavunlaşmış felsefe lisanı ile der ki, madem kendine malik ve sahip değilsin, bir hizmetkarsın, esbab namına benimsin der.
O vakit güneş, hak ve hakikat namına ve ubudiyet lisanıyla der ki, ben öyle birinin olabilirim ki, bütün emsalim olan ulvi yıldızları icat eden ve semavatında kemali hikmetle yerleştiren ve kemali haşmetle döndüren ve kemali zinetle süslendiren bir zat olabilir. Sonra o müddei kalbinden der ki, yıldızlar çok kalabalıktırlar. Hem dağınık, karmakarışık görünüyorlar. Belki onların içinde müekkillerim namına bir şey kazanırım der, onların içine girer. Onlara esbab namına, şerikleri hesabına ve tuğyan etmiş felsefe lisanı ile nücümperest olan Sabiyunların dedikleri gibi der ki, sizler pek çok dağınık olduğunuzdan ayrı ayrı hakimlerin tahtı hükmünde bulunuyorsunuz. O vakit yıldızlar namına bir yıldız der ki, ne kadar sersem, akılsız ve ahmak ve gözsüzsün ki, bizim yüzümüzdeki sikke-i vahdeti ve turray ehadiyeti görmüyorsun, anlamıyorsun. Ve bizim nizamat-ı aliyemizi ve kavanini ubudiyetimizi bilmiyorsun. Bizi intizamsız zannediyorsun. Bizler öyle bir zatın sanatıyız ve hizmetkarlarıyız ki, bizim denizimiz olan semavatı ve şeceremiz olan kainatı ve mesiregahımız olan nihayetsiz fezai alemi kabzayı tasarrufunda tutan bir vahidi ehaddir. Bizler, donanma elektrik lambaları gibi onun kemal-i rububiyetini gösteren nurani şahitleriz. Ve saltanat-ı rububiyetini ilan eden ışıklı bürhanlarız. Her bir taifemiz, onun daire-i saltanatında ulvi, süfli, dünyevi, berzahi, uhrevi menzillerde haşmet-i saltanatını gösteren ve ziya veren nurani hizmetkarlarız. Evet, her birimiz kudret-i vahid-i ahadin birer mucizesi ve şeceri-i hilkatin birer muntazam meyvesi ve bahdaniyetin birer münevver bürhanı ve melaikelerin birer menzili, birer tayyaresi, birer mescidi ve avalim-i ulviyenin birer lambası, birer güneşi ve saltanat-ı rububiyetin birer şahidi ve fezai alemin birer zineti, birer kasrı, birer çiçeği ve sema denizinin birer nurani balığı ve gökyüzünün birer güzel gözü olduğumuz gibi, haşiye, Cenab-ı Hakk'ın acayip masnuatına bakıp, temaşa edip ve ettiren işaretleriz. Yani, semavat, hadsiz gözlerle zemindeki acayip sanat-ı ilahiyeyi temaşa eder gibi görünüyor. Semanın melaikeleri gibi, yıldızlar dahi, mahşer-i acayip ve garayip olan arza bakıyorlar ve zişuurları dikkatle baktırıyorlar demektir. Heyeti mecmuamızda sükûnet içinde bir sükût ve hikmet içinde bir hareket ve haşmet içinde bir zinet ve intizam içinde bir hüsn-ü hilkat ve mevzuniyet içinde bir kemal-i sanat bulunduğundan, Sani Zülcelal'imizi nihayetsiz diller ile vahdetini, ehadiyetini, samediyetini ve evsaf-ı cemal ve celal ve kemalini bütün kainata ilan ettiğimiz halde, bizim gibi nihayet derecede safi, temiz, muti, musahhar hizmetkarları, karma karışıklık ve intizamsızlık ve vazifesizlik, hatta sahipsizlik ile itham ettiğinden tokada müstahaksın der, o müddeinin yüzüne recmi şeytan gibi bir yıldız öyle bir tokat vurur ki, yıldızlardan ta cehennemin dibine onu atar ve beraberinde olan tabiatı evham derelerine, haşiye, fakat sukuttan sonra tabiat tevbe etti. Hakiki vazifesi, tesir ve fiil olmadığını, belki kabul ve infial olduğunu anladı ve kendisi kader-i ilahinin bir nevi defteri, fakat tebettül ve tegayyüre kabil bir defteri ve kudret-i Rabbaniye'nin bir nevi programı ve Kadir-i Zülcelal'in bir nevi fıtri şeriatı ve bir nevi mecmuayı kavanini olduğunu bildi. Kemal-i acz ve inkiyat ile vazife-i ubudiyetini takındı ve fıtrat-ı ilahiye ve sanat-ı Rabbaniye ismini aldı. Ve tesadüfü adem kuyusuna ve şerikleri imtina ve muhaliyet zulümatına ve din aleyhindeki felsefeyi esfel-i safiliğinin dibine atar. Bütün yıldızlarla beraber o yıldız,
لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا Ferman-ı Kudsisini okuyorlar. Ve sinek kanadından tut, ta semavat kandillerine kadar bir sinek kanadı kadar şerike yer yoktur ki parmak karıştırsın diye ilan ederler. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin sirac vahdetike fi kethreti mahlukatik ve dellâli vahdaniyetike fi meşhri kainatik ve ala âlihi ve sahbihi ecma'in.